Rusya'daki durumla devam edelim. Malum başbakanlık seçimleri için oy kullanma süreci devam ediyor. Bazı vatandaşlar seçim sandıklarının içine boya döktü, sandıkları ateşe verdi. Seçimleri bu şekilde sabote etmeye çalıştılar. Önce oyunu kullandı, sonra seçim sandığını siyaha buladı. Rusya'daki başkanlık seçimlerinde oy sandıklarına sabotajlar düzenleniyor. Bu görüntüler hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Alexei Navalny'nin yaşadığı Moskova'daki Marino bölgesinden. Seçim sandığını ateşe veren kadın daha sonra olayı telefonuyla kaydetti. Kogalım'da da bir kadın oy sandığını yaktı. Oy pusulalarının hasar görmediği belirtildi. Sverdlovsk'ta ise bir kişi oy verme merkezini ateşe vermeye çalıştı. Binada yangın alarmı çaldı. Petersburg'daki seçim merkezinin yakınına Molotov kokteyli atıldı. Kimi merkezlerde havai fişek patlatıldı. Bazı seçim sandıklarına ise boyalı saldırılar düzenlendi. Veliki Novgorod'da 74 yaşındaki bir kadın oy sandığına mavi boya dökmeye çalıştı. Oy pusulaları hasar görmedi. Kadına seçim haklarını engellediği gerekçesiyle dava açıldı. Volgograd'da seçim komisyonu boya bulaşan oy pusulalarının seçmen tercihlerinin açıkça görülebilir olması nedeniyle iptal edilmeyeceğini duyurdu. Sosyal medyada sandıkları tahrip edenlerin Ukrayna yanlısı sloganlar attığı öne sürüldü. Sabotajlarla karışanlar gözaltına alındı. Rusya'da Navalny destekçilerinin seçimlerin son günü olan 17 Mart'ta büyük bir eylem planladığı belirtiliyor. Rusya'da Ukrayna'dan işgal edilen bölgelere de seçim sandıkları kurulmuştu. Rus devlet ajansı TASS Herson bölgesindeki oy verme merkezinin bombaladığını duyurdu. Kremlin olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise oyunu sandığa gitmeden uzaktan kullandı. Elektronik oylama sistemiyle oy verdi. Ülkede seçimler 17 Mart Pazar gününe kadar sürecek. Yeniden aday olan devlet başkanı Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Putin bu seçimleri kazanırsa Rusya'da en uzun görev yapan lider olabilir. Çünkü 2020'de yapılan anayasa değişikliği Putin'in 2036'ya kadar görevde kalmasını mümkün kılıyor.